Ağrı'da böyle oldu. Ağrı Dağı'nın eteğinde. Yerle ilgili sıkıntılarımız var. Birebir görgü tanıklarının ifadeleri var. Konaklayacak yer bakalım dostlar. Biraz kendimize gelelim. Tekrar gayet güvenli, huzurlu. Türk mağaralarına giremedik. Ya çok saçma. Yani bence hangi devirde yaşıyoruz? Merhabalar. Muhteşem bir Ağrı Dağı manzarasıyla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Iğdır'a doğru devam ediyoruz. Evet. Ama Ağrı Dağı'nın manzarasında konaklamak için bir yer arıyoruz önce. Şu evet güzel ya. Manzarada bir konaklayalım istiyoruz. Şöyle sağa çekip konaklamak istiyoruz ama yer çok müsait değil. Bakalım birkaç yer arayacağız. Bir tane denedik, güzel değildi yani düşündüğümüz gibi bir manzarası yoktu. Evet. Daha güzelini buluruz diye umarak devam ediyoruz. Ve benim Ağrı ile ilgili iğrenç esprilerim yine bitmiyor. Ağrı'da bana bir şey oldu. Önceki videoyu izleyenler varsa. Yapmamaya çalışsam da yaptım. Ama bunda da yapmamaya çalışıyorum ama. Yapıyor. Yapıyorum, hazır mısınız? Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan güvercin olmaya gidiyoruz. Ah, çok kötü. Şu eteklerine doğru bakıyoruz ya, o tarafa gidebilsek falan diye. Yapacak bir şey yok. Ağrı'da böyle oldu. Ağrı Dağı'nın eteğinde. Yalnız yollar çok güzelmiş ya. Evet, bu tarafın asfaltları bayağı temiz. Manzaralar güzel. Karşıda hiç ot yok. İlla karşıya geçeceksiniz. Bu tarafın otu daha tatlıymış. Hepsi orada yiyor. Sen niye oraya gidiyorsun? Aykırı. Ağrı Dağı manzaramız çok güzel ama kalacak yerle ilgili sıkıntılarımız var. Düzgün bir yer bulamadık. O yüzden ufak ufak Iğdır'a doğru yola devam edeceğiz gibi gözüküyor. Edeceğiz herhalde. Gülden atladı bile arabaya. Hoş geldiniz. Evet şekerler. Kalamadık Ağrı Dağı'nın eteğinde. Evet ya, kalamadık. Ya böyle belki toprak yollara girip falan da kalınabilir ama yine yol gürültüsü gelir bu uğultudan. Gelir. O yüzden yine başka bir şehirde başlayıp ikinci bir şehire geçtiğimiz video olacak. Çünkü Iğdır sınırına çok yaklaştık.
burası arkadaşlar. Soykırım anıtı. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Ermeniler tarafından soykırıma uğrayan birçok insanın gerçek hikayeleri varmış alt katta müzede. Bu da anıt olarak meydanda bu şekilde sergileniyor. Ve keşke şu bina olmasaydı. Evet. Ağrı Dağı manzarasında ayrıca güzel bir yeri olurdu bu anıtın. İşte bazı yanlış yere koymuşlar. aynen öyle. Bazı anıtları vesaireleri yaparken etrafındaki yapılaşmaya çok dikkat etmek lazım. Kamerayı da şu gördüğünüz dağ Ağrı Dağı. Rakım 5000 küsur. Sadece anıtlar için değil, bence şehir giriş tabelalarını da güzel yerlere koymaları lazım. Kesinlikle Arkada öyle. lastikçi var, çer çöp var, şehir giriş tabelası orada. Boş olması lazım. Çekemiyor Gülden. Çekemiyorum. Şimdi biz onlar hep görgü tanıklarından ilham, onların birebir anlattıklarından yazılmış yazılarda o size biraz önce gösterdiklerim. Biz hepsini okuyacaktık ama vazgeçtik okumaktan. Bunlar da o dönemin gazete küpürleri. Gerçekten çok uğrayın buraya. Buraya girerkenki ve çıkarkenki duygularınız çok değişir. Günümüzde Ermeni seyircilerinin mutlaka buraya gelmesi lazım. Bakın bu katliamın yazıtları. Bunlar da yakılanlar. Burada da Türkçesini yazmışlar ama mealini okumuyorum. Zaten yeteri kadar bilgi belge var. Maalesef ülkemiz tarihinde böyle birçok üzücü olay var. Ermeni soykırımının özellikle sınır bölgesine çok yakın olduğu için bu bölgelerde yarattığı büyük zarar, köylerde yaptıkları, yıllar sonra bulunan kemikler, hepsiyle ilgili detaylıca bilgiler var. Birebir görgü tanıklarının ifadeleri var. İfadelerine sadık kalınarak yazılanlar var. Hani bir şeyler eklememişler ya da yorum yapmamışlar. Biz bir iki tanesini okuduk. Yaklaşık 10-15 tane öyle bir görgü tanığının ifadesi var yazılı. Fotoğrafları ve isimleriyle birlikte. Öldürülen kişilerin, diplomatların özellikle gazete küpür başlıkları var o günlerde yayınlanan. Biz iki tanesini okuduktan sonra geri kalanını okuyamadık zaten. Üzücü günler yaşanmış. Evet. İşte hep bu hırslar o yıllarda da varmış, şimdi de var. O zaman toplu tüfekle, silahla, bıçakla savaşıyorlarmış. Şimdi teknolojiyle, parayla. Evet, biz konaklayacak yer bakalım dostlar. Biraz kendimize gelelim. Siz de Iğdır sokaklarından biraz bir şeyler izleyin. O zaman Bakalım nerede kalacağız. hadi biz kalacak yer bakalım. Hadi gel geri. Çok yorulduk, çok şehir değiştirdik, çok da acıktık. Gideceğimiz yere kadar dayanamayıp eğer poğaçacı bulursak bir şeyler alalım dedik ama bakalım var mı? Az kalsın kaza oluyordu. Az kalsın çarpıyorlardı.
Sürücü kursu aracıymış. Çok tehlikeliler, çok. Elim boş geldiğine göre bir şey yok diye düşünüyorum. Neyse. Artık konaklayacak yere gidince bir şeyler yaparız. Sanırım Iğdır en hızlı çıktığımız şehir oldu. Evet ya, geldik ve geçtik birkaç saat içinde sadece. Evet. Gerçi Tuzluca'da konaklarsak Iğdır'da olacağız hala. Bir gecelik olacak. Evet, merkezde kalmadık. Ama yoktu, kalabilecek bir yer yoktu. Merkez gibi de değil. Sokak Evet. araları geniş geniş sokaklar. Neyse ağaç gördük ama birazcık. Uzun zamandır. Aynen. Buralarda birazcık da olsa ağaç var. Şu ağaçlar var ya, bunların hemen arka tarafı Ermenistan sınırı. Yaklaştık mı? Evet, Evet, Ermenistan Aras sınırına. Nehri Aha. ve sonrası Ermenistan. Sınıra en yakın bölgedeyiz. Daha ileride biraz daha bir kere daha yaklaşıyor ama burası en yakın bölge. Vay be. Suriye, İran, Ermenistan sınırına geldik. Irak'tan da geçtik. Irak mıydı? Irak'tan da geçtik. Ha doğru, Irak sınırından Evet. da geçtik. Kısa bir bölüm. Nahçıvan'dan da geçtik küçücük bir Karşı alan dağlar olsa. falan hep Ermenistan. Evet. Hatta orada tarihi yapılar falan var. Haritadan inceledim. Antik kent tarihi yerler var. Vay be. Evet, biz size boşuna demedik arkadaşlar. Türkiye kıyı ve sınır şeridini geziyoruz dedik. Kenardan komşuları da görmüş oluyoruz böyle. Aynen öyle. Türkiye kıyı ve sınır şeridini hep beraber geziyoruz. Biraz fazla rüzgarlı bugün hava. Evet. Hava da kapattı. Bu arada dur şöyle ben de geleyim. Ağrı'ya hızlıca girdik çıktık. Sadece bir gece kaldık. Iğdır'a girdik ve çıktık birkaç saat içinde. Bulutlar geliyor ama Ağrı'da yağmura yakalanmadık ilk defa. Evet ya, ilk defa ama bak kalmadığımız için yakalandık. Evet, Ağrı bizim geldiğimizi anlayamadı bence. Çünkü yarın yağmur gösteriyordu Ağrı'da. Iğdır'da da bugün yağacak gibi gözüküyor çünkü hava o kadar kapalı ki. Aynen. Yani son bir saattir işte Iğdır'ın içine girmeden önce başladı bulutlanmaya. Şu anda bayağı her yer bulut kaplı. Muhtemelen burada yağmura yakalanacağız. Ama Ağrı yağmursuz Tarihe geçer. not düşün. İki şehir yağmursuz geçtik. Evet. Şu karşıdaki Çok tepe güzel. çok güzel gözüküyor ama o Kamerada kadar çıkmaz. sisli ki hiç gözükmez. Kamerada çıkmaz. Ne olduğuna bakayım ben oranın. Dostum 80'le gitmiyorum, 74'le gidiyorum. 79 değil o, 74. Arabamız öyle gösteriyor. Hatta Sen GPS'imiz öyle gösteriyor. GPS'imiz de öyle gösteriyor, araba da öyle gösteriyor. Sen bize yalancı mı diyorsun? Terbiyesiz. İyice karardı bulutlar. Tuzluca'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tuzluca'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi Tuzluca'da güzel bir yere gidiyoruz. Ondan sonra bakalım nereye gidiyoruz. Bakalım. Bu bölgede aşırı çok boş ev yok mu? Baksana bunun da camlar kırık. Diğer yüksek binanın aynı şekilde. Evet. Kullanılmıyor. Oo, karşıda mağaralar gördüm. Burası olabilir gideceğimiz yer. Tuz mağaraları diyordu ya. Aa evet. Tuz mağaralarına geldik. Şimdi şurada bir giriş var. Hemen oraya
Oraya gidip bir danışalım bakalım, burada kalabilir miyiz? Bize izin verecekler mi? Yapılara bak ya. Tuz. Kişi başı giriş 50 TL. Bu otopark alanı kadar bir alan içeride gezilebiliyor, mağaranın iç kısmı. Işıklandırma falan yapmışlar, kapıdan gördüm. Evet. Saat geçtiği için kapanışa çok yakın. O yüzden biz gece burada konaklıyoruz. Ücretsiz konaklama. Yarın kahvaltıdan sonra gezeceğiz burayı hep beraber. Böyle geniş kocaman bir otoparkı var. Önünde bir çardak yapmışlar. Gölgelik bir alan yapmışlar. Şu tarafta hediyelik eşya satılan bir yer var ve sanırım kafeterya gibi bir şeyler içiyorlar. Ama mağaraların sanırım alt kısmı geziliyor sadece, değil mi? Evet, Bir o kadar alan. Üst kısmında falan da bayağı yerler var. Burası aynı zamanda tuz terapi merkezi olarak geçiyor haritalarda. Terapi etsin bizi, bugün çok yorulduk. Çok güzel oldu. Biraz oldu değil mi? Yetmez o kadar. Saçma. Tur otobüs geldi. Avustralya tur. Bu o Evet. şeydeki. Yani peşimizden gelmişler. Şimdiden gelmişler. Gelmek istiyorsan gelebilirsin. Biz serinle diye dışarıda kal dedik sana. Kemiğini de bıraktın dışarıda. Vay, o kemik yenmedi mi hala? Max. Şunu ön tarafa ayarlayayım mı? Ben de yemeği hazırlıyorum. Biliyor musun? Hazırlıyorum. Oh. Vay be, ağrı da bitti. Ağrı çok hızlı bitiyor. Ödülü Gerçi de şehir geçti. merkezi tarafına falan hiç şey yapmadık. Ama Direkt işimiz, sınırdan geçmeye çalıştığımız için. işimiz yoktu ki o taraflarda. Optimizasyon bitti. Aa, hızlı oldu. Ha? Hızlı oldu sanki. Yok ya, ne zaman koydum? Geldiğimizde. Saat 5'ten 7'ye kadar 2 saat. Saat 7 mi olmuş? Olmuş aşkım. Maşallah. Aslında gittiğimiz yere kadar çekim yapmayı düşünmüyordum ama burayı görünce Dayanamadım. dayanamadım. Pişen son bir mücver var. Sen ne yapıyorsun?
Bir 10 dakika kadar falan şey yaptım bilgisayarı. YouTube'u. Ondan sonra şimdi bunu kenara koyayım. Masayı ayarlayayım. Yemek yiyelim artık. Şu tahtasını da koyayım altına da. Sıcak yapmasın. Ne güzel esti arka kapı açılınca. Rüzgar o taraftaymış meğer. Kapıyı kapıyor. Tamam. Sürpriz. Oo. Sen gelene kadar hazırladım. Şöyle. Ekmekleri oraya asmıştım. Ne güzel kokuyor kız. Evet. Aa, Taze bunda soğan çok farklı güzel şey oluyor. var. Soğan var. Evet, taze soğan var içinde. Bölümü yarıda bırakmışız sabah kahvaltıda. Evet. Şunu da çekeyim. Bir şey yok ama. Bunları yaşadığıma gerçekten inanamıyorum. O yüzden sana ne derse Oh. yapman gerekiyor. O zaman afiyet olsun. Koyayım Afiyet olsun tabağına. tatlım. Sen çok yorulmuşsun. Ben koyayım tabağına. Yapacağız ki talimatlarımızı duyabilesin. Sıkıyorum onu. Biraz başım ağrıyor. Rüzgar çarptı herhalde evet. vardı ya. O çok rüzgarlıydı ya. İstiyorum, tamam mı? Biz de hızlıca içeri gireriz. Sorun mu? Hayır. Ne sorunu olabilir? Çık Sen yukarı. sakin olup Gel odaklandığın çık. sürece hiçbir şey Çık yukarı. olmayacak. Bu mikrofon Gel hadi gel. sesleri Çık yukarı. duyacak. O yüzden Eşek ya. Eşek. Eşek. teşekkür ederim. Bize afiyet olsun. Yarın Tuz tuz mağaralarında. mağaralarını gezerken görüşürüz dostlar. Görüşürüz. Olur. Good morning. Good morning. Günaydın. Dün akşamdan kalan bulaşıklarımızla sizlere merhaba diyoruz. Çok yorulunca bulaşıklar kaldı. Evet. Alana ufak ufak insanlar gelmeye başladı. Ama insanlar ufak ufak değil. Sadece ufak ufak gelmeye başladılar. Şu an 3 tane araba var. Ondan sonra bir tane motosiklet geldi. Hemen şöyle gelelim biz de. Biz de birazdan kahvaltımızı yapıp tuz mağarasını gezmeye gideceğiz. Güzel kendini sakatlamazsa inşallah bugün gideceğiz. Çok yeni uyandık da. Evet. Daha uyanamamışım birazcık. Daha Elimi uyanamadık. kolumu kontrol edemedim. Acayip güzel ve sessiz bir gece geçirdik. Alan çok güzel. Aydınlatmalar yanıyor. Etraf gayet güvenli, huzurlu. Çok güzel bir gece geçirdik. Sessiz sakin uyuduk, dinlendik. Aynen. Evet. Şimdi kahvaltıyı hazırlayalım. Şöyle Ondan sonra hep beraber gezmeye gidiyoruz. şöyle kahvaltıyı bir hazırlayalım. Sonra gezmeklerdeyiz. Evet. Evet, Kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içmeden şimdi mağaraları gezmeye gidiyoruz. Evet. Bakalım şu yukarıdaki yerlere çıkış var mı içeriden acaba? Tuz mağaralarına giremedik. Çünkü bize sadece nakit ücret kabul ediyor. Ve bizim yanımızda yine nakit yok. ben bir gideyim vakit çekeyim. Yolda gitken aklımdaydı da. Bizim ihtiyaç olmaz herhalde de. Yani. 700 metre gerimizde varmış bir tane bankomat. Oraya gidip geleyim. Sen git, ben de bulaşık yıkayayım hadi. Evet.
Hoş geldin. Elhamdülillah. Max ot yeme. Buraya gel. Hoş buldum. Biraz yoruldum çünkü gittiğim ATM'de para yokmuş. Ya Evet. yakın var diye sevinmiştik ama. Merkeze kadar yürüdüm. O maşallah. Bir o kadar daha. Ben de bulaşıkları bitirdim o arada, fark ettim bulamadığını. Evet. Yoksa daha hızlı gelirdim. Oh hadi gidelim, içerisi soğukmuş, serinleyeyim azıcık. Soğuk muymuş? Bilmiyorum, teyzeler öyle dedi bu tarafa gelirken. İyi bari. Hadi serinle madem, gidelim. Hadi gel bakalım. Evet, bu sefer girebiliyoruz. Evet, cebimize paramızı koyduk bu sefer. Ya çok saçma. Yani bence hangi devirde yaşıyoruz abi? Niye kart geçmiyor ki? Bir de gişe falan da daha faal değil. Belki yeni burası da. Ama yani... Fark ettin değil mi şeyleri? Evet. Ama şöyle düşün. Midyat'taki müzeye de giremedik. Evet, özel yerlerin çoğunda geçemiyorsun maalesef. Evet, böyle bir tuz mağarasının içine gireceğiz şimdi. Etraf... Tuz normalde hani sulak alanlarda çıkartıyorlar ya, hep tuz. Evet. Etraf gerçekten çok enteresan. Hadi gidelim, arkadan kalabalık geliyor. Evet. Bayağı dökülüyor. Oh, buzhane. Vay. Garip bir koku var. Evet, iyot kokusu. İyot kokuyor. Gülden tıkandı. Şey ya, hani yemeğe böyle çok tuz atarsın ya. Onun gibi. Ama şey çok... Bak şimdi. Şeffaflıklar var içinde, evet. Yani kameradan... Kristal gibi. Evet, kristalize bir yer. Ay çok Enteresan. soğukmuş ama içerisi deseydim uykumu giyerdim. Valla bana tam iyi geldi şu an sıcakta. Tamam. Oo. Çok muntazam şey, ağaç kökü gibi. Evet. Acayip büyük bir alan yapmışlar. Ve içerisi, yani şuraya otobüslerle gir. Öyle bir alan. Dün bize Bak gişedeki şurada görevli mağara var. arkadaş yarım saatte gezersiniz falan deyince ben böyle bir orta alan vardır diye düşünmüştüm. Yarım saatte gezemezsin burayı ya. Banklar koymuşlar içeride. Baksana. İçeride dinlenme bankları var. Çok enteresan ya. Çok güzel. Farklı bir atmosfer dostlar. Size direkt kaydı kapatmadan alanı gezdirmeye çalışıyorum. Bu arada yanlış görmediysem şayet bu alanın yan tarafındaki tuz ocağı çalışıyor. Sabahtan beri kamyonlar gidip geliyor oraya. Şimdi şurada kırmızı bir nokta görüyorsunuz. Merdivenlerle birlikte çıkılan bir yer orası. Oraya doğru gideceğiz. Bak, tuz akıyormuş buradan. Tuz sarkıtları var tepemizde. Evet. Ay. Kokusu haricinde içerisi efsane ama koku Ama da bak, çok ağır değil öyle. Buraya gelince biraz şey yaptı. Ya burnumuz alıştı. Alıştı. Rahatsız etmiyor şu an. Vay be. Yalnız bunun üstünde bir dağ var. Aa bak, o dışarıdan gözüken odalardan birileri. Evet. Şu kısımlar. Baksana, orada otur. Yanına kahveni al. Gel içeride çay kahve keyfi yap. Termosla gelenler vardı içeride. Evet, Gülen fotoğraf çekmekten vazgeçebilirse içeri doğru devam edeceğiz. Bu da devam ediyor aslında ama karanlık. Evet. Açmışlar orayı. Şu tarafa doğru yürüyelim bakalım. İçeride ledler olduğu için şu anda görüntü dalgalanıyor. Aa, ışıklar mı patlıyor? Evet.
Ama duvarlarda o gördüğünüz şunlar ve şu taraflar, o tarafa gidemedim, çantasını bırakmış kadın. Şu taraflar, duvarlar hep tuz. Evet, kristal duruyor. Kalıp. Burada da muhtemelen şey yapıyorlar, etkinlik alanı. Kamerada çok şey yapmıyor, ışık patlaması çok mahvetti kamerayı. Evet. Burada ışıklandırdığı için daha net belli de. Evet. Çok farklı ya. Yapı çok farklı. Böyle bir yer beklemiyorum. Şu taraftan yürüdün mü? Kuşlar uçuyor. Evet. Biraz önce bulunduğumuz alan, bilmiyorum seslerim ne kadar çıktı orada. Çünkü kalabalık, çok fazla konuşamadık. Terapi merkezi orası. Evet. Oturma yerleri vesaireler falan fişman. Bir sürü koltuk yapmışlar ve bayağı oturuyor insanlar içeride. Yalnız hani biliyorsunuz biz çok fazla mağara gezdik ondan sonra, ama burası şey yani şu yükselti efsane, yani size anlatamıyorum onu. Evet ya şey bir de böyle işte böyle ağaç gövdesi gibi. Onun haricinde her yer oval kocaman şeyler var, alanlar var. Yani kolon yapıları çok efsane. Arkamdan gözükebilir mi dedim ama gözükmez. Çok devasalar kolon yapıları. Çok güzel ya. Bu tarafa yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Düşmese bile uğrayın. Doğu Beyazıt'a giderken ya da dönüş yolunda mutlaka yolunuzu buradan geçirin derim. Müthiş bir yer. Müthiş bir atmosfer. Karavanınızla gelirseniz otopark alanında konaklayabiliyorsunuz. Evet, tuvalet var. Su var. Sonra ücretsiz konaklama var. Aynen. Sonra geziyorsunuz ve gidiyorsunuz. Evet, kredi kartı geçmiyor. Evet, nakit ödeme, Nakit ödeme şu an için kişi başı 50'şer lira. aynı anda konuştuğumuz için durup sen tamamla diye bekledim. Mayıs ayı itibariyle, 2024 Mayıs ayı itibariyle. Ama bak şeyleri fark ettin mi? Öndeki. Ha, işte bunlarla taşıyorlarmış tuzlar. Tuz taşıma şeyleri şunlar. Tek altıdı. Tek altıdaymış şurası. Haritada baktın mı o kadar medyaya? Hmm. Sivri tepe vardı gelirken. Evet şimdi fark ettim. Haritada ismi yazmıyor. Gökkuşağı tepeleri. Gökkuşağı tepelerini buradan sonra göreceğiz yolumuzun üstünde. Müthiş bir yer. Yazın gelirseniz içeride serinlersiniz rahat rahat. Çok güzel, ben serinledim, rahatladım. Kollarım ürpermeye başladı. O zaman çıkışa doğru Çıkalım. devam edelim. Kalabalık olmadan gezelim diye erken çıktık ama maalesef nakit geçmeyince biraz geç kaldık. Ama içerisi devasaymış yani. Evet. Şu anda yine kalabalık ama İç alan büyük olduğu için rahatsız etmedi sesler. Evet. Rahat çekim yapabildik yani daha doğrusu. Şimdi de gidelim artık kahve içelim. kaya tuzu mu oluyor şimdi bu? Bilemiyorum, olabilir. Sonuçta bir kaya kütlesinde olduğunu düşünürsek mantıken olabilir. Çok farklı gerçekten de ya. Ne bileyim, ben hep şimdiye kadar tuzun göllerden çıkartıldığını biliyordum. Örnek O tuz su- gölü. Evet, suların çekilmesiyle o mineral dokuyla çıkartıldığını biliyordum. Şaşırdım. Su akmış buraya. Baksana, karnabahar gibi. Değil mi? Buradakiler farklı da. Herhalde dış ortama daha yakın olduğu için. Big Poppy. Karnabahar tuzu. Karnabahar tuzu. Şunları da göstermek istedim size. Baksanıza. Çok farklı ya. Ya sen bunu al, öğüt, tuz olarak kullan. Sofralara kadar. Hemen nasıl aklına gelebilir ki yani şunu yapmak? Yani. Bunu Halbuki de bunun tuz olduğunu nereden algıladın? Yaladın mı bunu? Ne tuza yaptın? ihtiyacın olduğunu nereden biliyorsun? Sonuçta bu bir taş yani.
Değil mi? Yani. Suda da olsa aynı şey. Onu oradan topladım ve yemeğe koymayı düşündüm. Bir de şimdi içeri girdiğimiz, gezdiğimiz yer burası. Buranın içindeydik yani. Şimdi şurada hediyelik eşyacı var. Şimdi bir de oraya bir bakalım. Eğer çok pahalı bir şey yoksa, ucuzsa. Ucuz bir şey varsa alırız belki. Bir çılgınlık yapabiliriz belki. Plan çok. Nakit yok dostlar. Gezdik. Markete girdik. Girdik ama her şey pahalıydı tabii ki. Evet, çok pahalı. Bizim için pahalıydı. Bilemiyorum başkaları Bir de şey, için. Tuz lambaları vardı. 300 liradan başlıyordu tuz lambaları. büyükler. Büyük canım. Yani Karavanda karavan için koyacak bir büyük. yerimiz yok. Karavan için çok. Ve nefes açıcı özelliği varmış. Bronşit, koah gibi hastalıklara da iyi geldiği söyleniyor. Muş. Negatif enerjilerden bahsediyordu falan filan. Bir sürü detayı var aslında. Ama çok büyüklerdi. Evet. O yüzden almadık. Yani pahalı Evler için olmasından, uygun olabilir. pahalı olmasından değil, tamamen Evet. büyük olduğundan dolayı almadık. Yanlış anlaşılmasın. Evet. O farklı boyutta da şey vardı sadece. Anahtarlık vardı. Daha ufak olarak şu kadar. O da zaten anahtarlık. Bir tek Sepet. Sepet var. O çok süs gelin çiçeği gibi duruyordu. Anahtarlıkta kullanmadığımız için sadece tek anahtarımız olduğundan dolayı onda es geçtik. Neyse gezdik gördük. Anı aldık biz buradan. Aynen. Anı biriktirdik. Çok güzel bir yolculuk oldu. Ağrı Dağı'nın eteğinden. Evet. Ağrı Dağı'nın eteğinden Iğdır yaptık. Iğdır'dan buraya geldik. Son iki videoda yalnız iki şehir gidiyoruz videoları. Bakalım buradan sonrası nasıl olacak. Evet. Şimdi biz birazdan yola çıkarız. Nereye gideceğimiz konusunda bir fikrimiz yok çünkü kararsızız. Evet. Çünkü gitmek istediğimiz noktalar çok uzak. Yani 150 kilometre ve öteye devam ediyor. Ve bizim için çok erken gibi geliyor bize o Evet, süreç. Yani çok hızlı ilerlemiş oluyoruz böylelikle. evet. Mesela Ağrı'da birkaç noktada kalırız ya da Iğdır'da birkaç noktada kalırız diye düşünüyorduk. Yani bir 10 gün harcarız diye tahmin ediyorduk ama laps Evet. diye şimdi buraya geldik. Bir günde. Buradan Kars yaklaşık 200 kilometre. Evet, bir şey Bir kalmadı. şey kalmadı. Yani 5 saat sonra Hopa'dayız biz. Evet, doğru, sabah bakmıştım. Yani hiçbir şey kalmadı. Yok yok, daha gitmeyiz oralara. O yüzden şimdi az ileride şey var. Gökkuşağı kayaları var. Evet, Tuzluca Gökkuşağı tepeleri. Evet. Ondan sonra belki oralarda konaklayacak yer bulabilirsek oralarda bir konaklarız. Yoksa yola devam edeceğiz. O yüzden bu videoyu burada kapatıyoruz dostlar. Evet, eğer konaklayamazsak o Gökkuşağı tepelerini videonun sonuna ekleyelim. Göstermeden geçmeyelim şimdi. Öteki videoya kalmasın orası. Olur orayı gösteririz. Fakat az sonra izlemeyi unutmayın. Bu arada şey söyleyeyim hemen. Biz videoların sonunda böyle hani veda ediyoruz ama ufak detaylar oluyor yine. Bazıları devam ediyor izlemeye, bazıları kaçırıyor. Onu özellikle söyleyeyim dedim. Evet. İzleyenler özellikle yazdıkları yorumlarda o nüansları Evet, yakalayıp belli oraya bir oluyor. şey yazıyorlar mutlaka. Evet. Biz de diyoruz tamam yakalanmış. Evet, vedadan sonrası izlenmiyor genel olarak tabii ki ama videonun dakikasını kontrol ederseniz devamı var genellikle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşça kalın. kalın.